Livadi'den ayrılıyoruz. Patmos güven suyumuzun arkasında kalıyor. İstikametimiz Arki Adası. Samos'un altındaki minicik bir adacık. Önümüzdeki 2 gün yine sert hava bekliyoruz. Arki'deki limanda yer bulabilirsek oraya sığınmayı planlıyoruz. Evet Burak kaptanım. Çok güzel 2 gün geçirdik. İlk gün gerçi seçtiğimiz lokasyon ne yazık ki birazcık patlaktı. Aslında coğrafi olarak çok güzel olmasına rağmen insanlar tarafından gürültü patırtı sebebiyle pek tahammül edilemez hale getirilmişti. Sabah köründe kalkıp oradan kaçtık. Bütün gece garip müzikler dinledikten sonra. Patmos Adası yerimizde kaldı. İstikametimiz Arki. Patmos'ta gerçekten çok güzel 4-5 gün geçirdik. Özellikle Hristiyanlar açısından son derece önemli bir ada. Kale Manastır, tepedeki gördüğünüz yapı çok önemli. Hristiyanların hac için geldikleri bir ada. Uçuyorduk. Patmos'tan Arki'ye geçiyoruz. Rüzgarımız 20 knot mu kaptan? Kaç? 15 knot. 17-18'lere çıkıyor. Evet, 17-18'lere çıkıyormuş. Hızımız da 6. Gayet güzel yelken basıyoruz. Bu da Badem'in yelken halleri. Badem, aşkım. Kaptan ne oldu? Yaptık kaptan. 20'ye çıktı bir anda. Evet, rüzgarımız 20'ye çıkmış. Arki'de ana limanda tonoz boşalmış. Kaptan çıldırdı. 3000 devirle Arki'ye doğru gidiyoruz. Evet. Adem, çok mu rahatsız oldun bebeğim? Gel. Limsi Adası'na bağlı küçük adacıklara geçiyoruz. Sancağımızda kalıyorlar. İskelede Arki Adası'nın adacıklarını görmeye başlıyoruz. Arkadaki büyük olan adada Arki Adası. Hiç büyük dediğime bakmayın. Kışın 50, yazın 100 kişi yaşıyormuş. Arki'de demirimizi döşedik. Burada en sık olan şeylerden biri. Kırmızı tekne çıkarken muhtemelen başka birinin zincirini çekti yukarı. Şimdi kurtarmaya çalışıyorlar. Allah'tan bot var. Aşağıdan bot yardımı alıyor ama kimin acaba zincirini topladı? Karadaki tekne içinde sıkıntı tabii. Şurada dolaşan tekne biraz önce yanımıza girmeye çalışırken şuradaki sığlığa oturdu. O yüzden de gözü korktu. Yanımız boş olmasına rağmen cesaret edip de buraya giremiyor. Bu kırmızı teknenin çıkmasını bekliyor. Neyse kırmızı tekne çapasını zincirden kurtardı. Teknelerde bakıyorlar kimin zinciri acaba diye. Herhalde en baştaki teknenin zinciri. Arki liman ne yazık ki böyle bir sıkıntısı var. Çok dar bir liman. Çok giren çıkan oluyor. Dar bir alana demir döşüyorsunuz. Onun için de çok sık yaşanıyor bu tarz şeyler. Çok dikkat etmek lazım. Beyaz tekne de kırmızının çıkmasını bekliyor ki çıkanın yerine girecek. Önümüzdeki 2 gün sert. O yüzden yer bulduğumuz için çok mutluyuz. Marati'deki tonozlarda yer bulamayınca sağ olsun Deniz'le Olcay buradalardı, yer boşaldı dediler. Biz de hızla bu tarafa doğru yol aldık. Hem kendi atlayamıyor hem babasının atlatmasına izin vermiyor. Haydi bakalım Badem Hanım. Bir tekne daha çapasını toplamaya çalışıyor. Yanımızdan çıktı. İngiliz bir çift. Teknelerini İspanya'dan almışlar. Charter çıkması ve posta bağlıyorlarmış. Evet çıktı. Bakalım. Zinciri almamış ama çıkarken bayağı zorlandılar. Arki Adası'nın limanındayız. Gerçekten sadece 10 teknelik iskeleleri var.
Burada bir kafe var ve şurada da 2 taverna var. Ana köy bundan ibaret. Burada çok enteresan bir şey var. Daha evvel hiç böyle bir şey görmemiştim. Denizin kenarında böyle bir alan ayırmışlar ve hepsi birbirinden şirin. Bir sürü tekne var içinde. Arki'de Olcay abimizle, Deniz ablamızla beraber yemekteyiz. Burada saygıdan kusur etmemek için böyle abi, abla, normalde onlar bizim canımız, ciğerimiz. Göstermiyorum kendilerini. Salatayı gösteriyorum. Yok beni gösterebilirsin, onu göster. Salata, 4 bacak ahtapotumuz var. Kılıç yolda. Kılıç yolda, rakımız yüzerek geliyor. bardakta. Keyifli, güzel bir şekilde yiyeceğiz. Kılıç balığımız da geldi. Limon bir porsiyon. 2 takoz şeklinde geldi. 15 euro demişti değil mi? Evet. Şöyle ikinci takozun ikincisi de burada. Terliklerimi bulamayınca Burak'ın terliklerini giydim Allah'ım. Arki yönetiminin hizmeti, adada internet bedava. Ama duşlar 5 euro. Geçen sene 3 euroydu. Pes diyorum. Şuradan bir yerden de duşların olduğu yere gidebiliyorsunuz. Ama internet çatır çatır çekiyor vallahi. Atmos feribotu geldi. Adadaki işletmeler muhtemelen verdikleri siparişleri alıyorlar. Şuradaki 2 muz kutusu da adadan bir yerlere gidiyor. Muhtemelen burada üretilen bir şeyler var kutularda. Bütün ada halkı resmen bota üşüştü. Şu anda siparişlerini alıyor. Bu akşam Arki Adası'nda Tripas Taverna'dayız. Geçen sene çok beğenmiştik burayı. Arkadaşlar recycle olabilir. Şu anda sadece kutu topluyor olabilir yani. Elektrikli çöp kamyonu. Neşe'nin çok hoşuna gitti. Arki Adası bu kadar. Gördüğünüz kadar. Soğan böreği, Greek salat. Uzun zamandır yemiyoruz. Evet. Ve Türkiye'den tanıdık bir lezzet, tarama. Burada görünce canımız çekti, söyledik. Yanında uzomuz var. Yanında neşemiz var. Yeni Bakır. Yeni Bakır. Yeni Bakır. Diyarbakır gibi. Uzo. Ve Badiko. Badem. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun acaba? Favamız geldi. Arkasından kızarmış kalamar bekliyoruz. Son olarak kalamarımız da geldi. 15 euro yani 550 lira civarı bir şey. Bu miktarda kalamar 550 TL civarı. Şu ana kadar yediklerimizden gayet mutluyuz. Burada 10 botluk yer var. Fakat şu anda sadece 8 bot yanaşmış vaziyette. Biraz araları açık. Dün 30-31 knotları gördük. Son derece güvenli. Zaten kıçtan estiği için de çok etkilemiyor. İçeriye de dalga almıyor. O yüzden Arki Liman oldukça korunaklı bir liman. Tabii çok küçük bir oda olduğu için çok da yapılacak bir şey yok. Yaklaşık 4 gündür buraya çakıldık kaldık. Önümüzde muhtemelen bir 2 güncüğümüz daha var. Ne yazık ki bir yerlere gidemiyoruz. Arki Adası'ndaki ana limanın hemen doğusunda kalan 2 tane yan yana girinti. Gördüğünüz gibi burada da birçok tekne gerek kıştan kara yapmış, gerek alargada duruyor. Eğer limanda yer bulamazsanız burası da alternatif olarak elinizin altında. Herhalde bu çırpıntı olmasa, denizin yüzeyi dümdüz olsa, dipteki taşları, kumları tek tek sayarsınız. Bu kadar pırıl pırıl, berrak. Şu an acayip güzel denizli bir yerdeyiz. Biraz Badem'deki adalar arasına benziyor burası. Ali Boratavan'ın da kitabında bahsettiği gerçekten adanın en güzel denizi, mutlaka girilmesi ve girilmesi, görülmesi gereken bir yer. Eğer burayı görmeden geçmiş olsaydık gerçekten çok üzülürdük.
Arki Adası'nın ana caddesini görüyorsunuz. Şu anda çocuklar beni ezmek üzere geliyorlar. Neymiş? Weather forecasting stone. He. Stone bu. Stone is wet, rain. Stone is dry, not rain. Shadow on ground, sunny. White on top, snowing. Can't see stone, foggy. Swinging stone, windy. Swinging böyle oluyor yani. Stone jumps up and down, earthquake. Stone gun, tornado. Two stones, two drunk. Mini markete doğru gidiyoruz. Ve mini market. Gerçekten mini bir market. Mesela şu dolap dolu değildi. Bu sabah tekne geldi, yanaştı. Dolabı doldurdular. Mal geldi diyorsun yani. Mal geldi. Badem buraya. Dolap dün boştu. İlk gün Nikolas Taverna'ya geldik ve çok memnun kaldığımız için tekrar Nikolas'a geldik. Horta söyledik. Karışık sebze. Karışık değil aslında. Tek bir ot ama ne olduğunu anlamadım. Horta ama otu. lezzetli. Yeşillik. Aslında Giritlilerin çok ot yemesi gibi burada da böyle bir şey var. Bak bakalım diyorlar. tadına, güzel mi? Güzel güzel. Yemiş miydik Yani geçen yemişim. sene de? Çok lezzetli. Yunan salatası. Beyaz peynirlerimizi tabaklara aldık. Rakımız var. Uzo. Ve ahtapotla karides sonra mı söyleyeceğiz? Olcay Bey, Deniz Hanım gelecekler. Onlarla beraber devam edeceğiz. Yarısı yenmiş jumbo karides. Bu sefer bayağı geç kaldık. Yedik. Ben sadece bir tane yiyebildim ama Neşe bayağı yol kat ettim ben. Obek teknesi, yanımızdaki tekne bu sabah limana giriş yaptı. Dışarıda 4-5 metre dalga var deyince bugün çıkacaktık, vazgeçtik. Yine Arki'deyiz. Bir haftaya doğru koşuyoruz. Badem gene çalıya çırpıya girdiği için Burak çalı çırpıdan temizlemeye cebelleşiyor. Arki'de sakin bir gün. Aslında çok da rüzgar yok ama dışarıda çok fazla dalga olduğu için Leros'a geçmeyi planlıyorduk. Kaldık kaldığımız yerde. Bakalım, kısmet. Badem'in bakışını görsen. Katamaran giriş yaparken çapasını attıktan sonra bir S çizdi. Dolayısıyla biz de tedirgin olduk üstümüze çapa atmış mıdır diye. Burak denize atladı. Çapayı kontrol ediyor. Bütün herkes çıktı. 6 gündür Arki'de kalmış vaziyetteyiz. Şimdi hava düştü. Hazır düşmüşken biz de bir an önce çıkalım istiyoruz. Ama ne yazık ki yan tekne bir türlü kalkmadı. Ne zaman kalkacakları da belli olmadığı için mecburen Burak denize atladı. Bu tarz limanlarda en büyük sıkıntılardan biri bu zaten. İnsanlar birbirlerinin üstüne çapasını atabiliyor. Eğer şüpheniz varsa çıkacak olan tekneden önce kalkıp çapanızı toplamanız gerekiyor. Buna saygı gösteren var. Bunu hiç takmayan var ne yazık ki. Evet, Burak kontrol etti. Sorun yokmuş. Kurulansın, çıkarız biz de. Arki, bir daha görüşene dek hoşça kal şimdilik. Badem mamasını yedikten sonra her seferinde böyle 1-2-3 parça mama bırakıyor. Acaba sizin köpeğiniz de böyle şeyler yapıyor mu? Badem'in tekne halleri.